Yeni bir videodan herkese selam. Bugünkü videomuzda arkadaşlar CNC plazma makinesi için THC'yi ele alacağız. THC Torch Height Controller diye geçer. Yani torch yükseklik kontrolü manasında. Öncelikle torch yükseklik kontrolümüz yoksa şöyle bir durum olur arkadaşlar. Meşalemiz aşağı iner. Malzemeyi kesmeye başlar. Düz zeminde evet doğru güzel gider, fakat eğer malzemede eğik veya bükük yerler varsa aynen burada göründüğü gibi torç malzemeye çarpar ve makineyi durdurmak zorunda kalırız. Şimdi bir de torç yükseklik kontrolümüz varken neler olur ona bir bakalım. Evet, torç yükseklik kontrolümüz varken İlk başlangıçta rölelerimiz pasif konumdadır. Ve kontrolü Mark 3 kartından kablolarımız rölede bağlı. Rölenin diğer konumları da sürücü kartımıza gider. Bu şekilde Mark 3'ten Z eksenini kontrol etmiş oluruz. Daha sonra Mark 3 torcumuzu aşağı indirir. Delme işlemi tamamlandıktan sonra kesmeye başladığı anda burada delay time süremiz önemlidir. Kesmeye başladıktan sonra arc OK, yani arc voltajı okunduktan sonra şuraya bir şey gelir aşağı yukarı işte. Arc voltajı okunur. Arc voltajı okunduktan sonra Arduino sinyali göndererek röleleri aktif eder. Röleler aktif olunca da yön ve adım sinyallerini Arduino rölenin diğer ucuna göndererek karta iletir. Sürücü kartına iletir. Bu arada Mark 3 devre dışı kalmış olur. Ve torcumuz ilerledikçe ayarlanmış olan voltaj korunmaya devam eder. Buraya yaklaştığında voltaj değişeceği için yani 92 voltlara falan indiğinde veya ayarladığımız voltaj aralığına indiğinde Arduino sinyal gönderip torcu yukarı kaldıracaktır. Aynen şu şekilde devam edecek. Sürekli bunu ayarlamış olduğumuz voltajda korumaya çalışacaktır. Buraya geldiğinde ise yükseleceği için 100 voltların üzerine çıktığından yine Arduino'muz bunu algılayıp yönü değiştirerek diğer yönde torcu hareket ettirecektir. Yani buradan aşağıda torcu aşağı indirmeye devam edecektir. Düz zemine geldiğinde yine normal olarak voltajı korumaya devam edecek. Bu şekilde sürekli döngüde bu işlemi yapacaktır ve torcumuzu malzemeye çarpmaktan koruyacaktır. Sonunda arc voltajı bittikten sonra burada artık kesme işlemimiz bittiğinde tekrar röleler pasif duruma gelerek Arduino'dan iletişimi kopararak yine Mark 3 ile step sürücüsünü Mark 3 ile bağlayıp kontrolü tamamen Mark 3 programına bırakacaktır. Mark 3 programı da tekrar diğer kesme işlemine ilerlemek için
gerekli programı yürütmeye devam edecektir. Kısaca yapılan işlem bu. Şimdi biraz da kodu inceleyelim. Pin numaraların ayarları burada. Herhangi bir ayarı değişmesine gerek yok, yani değiştirmenize gerek yok. Bütün ayarlamaları ben yapmış bulunmaktayım. Eğer menüye girdiğinizde 5 saniye boyunca herhangi bir hareket yapmazsanız menüden çıkar otomatik olarak. Bu 5 saniye ayarlıdır. İsterseniz buradan onu değiştirebilirsiniz. Yani menüde durma süresi. Başka değiştirmeniz gerekebilecek bir ayar burasıdır. Buradaki bu 39 değeri plazmadan gelen voltaj bölücüden okunan değerin ekranda doğru gözükmesini sağlamaktadır. Plazmada bir voltaj bölücü kullanılıyor. O voltaj bölücünün bir şemasını da yaptım ben. Kendi voltaj bölücümü yaptım daha doğrusu. Onu kullanıyorum. Sizin kullandığınız voltaj bölücü burada 39 gerektirmeyebilir, 50 gerektirebilir. Onu deneyip de bulmanız gerekiyor. Ve voltaj bölücünüzde dikkatli olmanız gereken bir diğer husus, voltaj bölücünüzün 5 volttan yukarı bir volt vermemesi gerekiyor. Arduino'ya 5 volttan daha fazla bir voltaj veremezsiniz. Eğer buradaki değerimiz doğru değilse şöyle bir şey olabilir. Mesela atıyorum plazma 100 voltta keser. Siz ekranda bunu 80 olarak okursunuz veya 130 olarak okursunuz. Diğer ayarlamanız gerekebilecek bir durum okumalar. Voltaj okumaları belirli bir aralıkla yapılmaktadır. Saniyede 100 kez okunmaktadır. Eğer bu okuma size yetmezse bunu buradan True'ye yapıp 10 örnek veya daha fazla bir örnek ayarlayıp okuma yaparak onun ortalamasını alarak bir sonuç elde edebilirsiniz. Ben kapalı tutuyorum. Açık olmasının herhangi bir faydası olmadı bana. Kapalı vaziyette daha iyi olduğunu gördüm. Burada step motor hızını ayarlayan potansiyometrenin çıkacağı maksimum aralık frekans. O da şu potansiyometre. Motor hızını ayarlıyoruz buradan. Daha fazla hızlara ihtiyacımız varsa buradan bu 2000 değerini daha yükseltebilirsiniz. Maksimum 65.000'e kadar gidebilirsiniz bunu. Ancak maksimum 65.000 ile bir step motor sürücüsünü sürebileceğinizi zannetmiyorum. Yine de aklınızda bulunsun. Eğer son hıza potansiyometreyi son açtığınızda size hız yetersiz gelirse buradan bu 2000'i değiştirebilirsiniz. Test menüye girdiğinizde test menüde torç yukarı torç aşağı vardır denemek için. Torç yukarı dediğinizde 2 saniyelik bir yukarı sinyali gönderir. Yani 2 saniye boyunca motoru yukarı, yani torcu yukarı kaldıracak şekilde motora sinyal gönderecektir. Eğer siz torç yukarı dediğinizde torç yukarı gitmezse, aşağı inerse o zaman burasını değiştirmeniz gerekir. Burasını false yaparsınız. Veya tam tersi ise true yaparak kendi makinenizin ayarına göre bir ayar yaparsınız. Başka değiştirmeniz gereken herhangi bir ayar yok. Bütün ayarlar bunlar. Diğer kodların herhangi bir yerine müdahale etmenize gerek yok. Bu şekliyle çalışacaktır. Bu yöntemin hemen hemen bütün CNC kontrol kartlarıyla çalışacağını düşünüyorum. Burada röleleri bağlarken buradaki jumper'ın çıkarılması lazım. Ve röleler aşırı akım çektiği için Arduino kartımıza yük olmaması adına harici bir güç kaynağıyla beslenmeleri gerektiğini hatırlatayım. Aksi halde 3 röle birden tetiklendiği için Arduino kartımıza yük olacaktır. Ve A0'dan
beslediğimiz plazma voltajına da dikkat etmeniz gerekiyor. 5 voltun üstüne kesinlikle çıkmaması gerekir bu voltajın. Voltaj bölücü burada önemlidir. Voltaj bölücüde 5.1 voltluk bir Zener diyotla koruma olması da iyi olacaktır. Şimdi diğer bir yöntem de bu arkadaşlar. Bu yöntem daha basit bir yöntem. Burada Z eksenini, yani yukarı aşağı hareketlerini Mark 3 kartı yapar, fakat bütün Mark 3 kartları bu hareketi yapamaz. USB ile iletişim kuran kartlar bu özelliği desteklemez. Bu yüzden USB ve Ethernet olan kartlarda diğer yöntemi kullanmak daha mantıklıdır. Ancak paralel port ile bağlanan şu 5 eksenli yeşil ve şu mavi gördüğünüz kart bu şekilde de bağlanabilir. Arduino'nun yukarı aşağı sinyalleri optokuplerlerle Mark 3 kartına sinyal iletilerek Z eksenini Mark 3 kartının kontrol etmesi sağlanabilir. Bunun için Mark 3 programında ayarlardan da torch ayarları yapılması gerekiyor tabi. Voltaj bölücü yine aynı şekilde 5 voltun üstüne çıkmayacak şekilde Arduino'ya bağlanır. Bunun kodu da benzer bir kodtur. Yine menüde durma süresi, voltaj bölücünün ekranda doğru gözükmesi için, voltajın ekranda doğru gözükmesi için değiştirilmesi gereken değer ve eğer gerekirse fazla örnekleme okuması, yani voltaj okunurken fazladan örnekleme yapılacaksa şu anda açılması gerekiyor. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız varsa yorumlarda her zaman sorabilirsiniz. Benim kullandığım voltaj bölücünün videosu içinde bir link açıklama kısmına ekleyeceğim. Voltaj bölücüyü yapmak isteyenler de oradan bakıp onu da yapabilirler. Biraz da programın menüsünden bahsedelim. Öncelikle ekran. Ekranda görünen yerler, şuradaki P1 şu vaziyette okunur. Program 1'de şu anda, yani program 2, program 3 diye 3 tane program yapılabilir farklı voltaj ayarlarıyla. Bunlar burada yukarı veya aşağı o anda motorun ne yöne hareket ettiğini gösteren sinyallerimiz. Bu voltaj ayarımız, yani kaç voltajda tutmak istersek torcun yüksekliğini, onun ayarı. Şurada o anda plazmadan okunan arc voltajımız. Sırasıyla menüye girdiğimizde e-kit program, setup ve test menüleri bizi karşılar. Program seçildiğinde yine çıkış, birinci programı yükle, ikinci programı yükle, üçüncü programı yükle seçeneğimiz var. Setup'ta yine çıkış, sonrasında delay time. Delay time burada sistem ana arkını algıladığında yukarı ve aşağı çıkış sinyallerinin gecikme süresini belirtir. Örneğin torç aşağı indi, voltaj okundu. Bu süre içinde geçen, bu zaman içerisinde geçen süreyi buradan ayarlıyoruz. O süreden sonra artık torçu yüksekliğini, yukarı veya aşağı hareketlerini Mark 3 Arduino programı devreye alır. Bu süre burada önemli. Çok uzun süre koyarsanız bunu, yani çok uzun bir süreye ayarlarsanız Z eksenini Arduino'nun ele alması daha gecikecektir. Şu burada gecikme aralık voltajı, yukarı veya aşağı sinyallerin tetiklenmesi için üstü veya altı bir aralık voltajıdır. Örneğin diyelim ki 100 volt bir ayar yaptınız. 92 volta kadar farklı okumalarda hareket etmez Z ekseni. Veya da 100'ün üzeri 108 voltlara kadar hareket etmez. 108 volttan yukarı hareket eder. Bu aralık voltajını kendi makinenize göre ayarlamanız gerekiyor. Benim makinede bunu 3.5 volt olarak buldum. Yani 3.5 voltta gayet iyi tepkiler veriyor, gayet iyi takip ediyor. Daha fazla voltaj aralıklarında o aralıklara geç çıktığı için biraz gecikmeler oluyordu. Herkes kendi makinesine göre bir ayar yapmalı bunu da.
Start voltaj. Bu plasma kesicide ilk arc OK sinyalini aldığımız voltajdır. Yani bu voltajı gördükten sonra arc voltajı algılandı diye kabul eder program. Load default'ta tüm programı varsayılan ayarlara çeker. Torch yukarı 2 saniyelik bir yukarı sinyali gönderir. Torch aşağıda 2 saniyelik bir aşağı sinyali göndererek buradan motorumuzu test edebiliriz. Evet, menümüz az çok anlatmaya çalıştım. Bu kadar bir menüden ibaret. Yeterli de zaten. Projede kullanılan voltaj bölücü, Arduino kodu ve diğer detaylar için linkler açıklamada arkadaşlar. Açıklamadan linklere ulaşabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna, kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Nasip kısmetse başka bir proje videosunda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.